Her gün kullandığımız, ağzımıza pelesenk olmuş bazı deyişler var ya, işte onların ardında yatan hikayeler sizi gerçekten çok şaşırtacak. Gelin bu kelimelerin kökenlerine şöyle bir dalalım. Mesela saved by the bell, yani İngilizce'de zille kurtulmak diye bir laf var. Nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Eminim çoğunuzun aklına boks maçları falan geliyordur ama gerçek bambaşka. Cevap sandığınızdan çok daha ürkütücü. Çünkü dilimizin tarihi çoğu zaman geçmişin, özellikle de 1500'lü yılların o acımasız gerçeklerinin üzerine yazılmış. Hadi o zaman lafı uzatmayalım. Kendimizi şöyle bir 16. yüzyıla ışınlayalım ve o dönemin tipik bir evine misafir olalım. Şimdi o dönemde kişisel hijyen nasıl desem biraz farklıydı. Şöyle söyleyeyim, çoğu aile için banyo yılda sadece bir kere, o da Mayıs ayında yapılan bir ritüeldi. Hal böyle olunca düğünler için en popüler ay hangisi olur? Tabii ki Haziran. Gelinlerin o güzelim çiçek buketlerini taşımasının asıl sebebi de romantizmden çok vücut kokularını bastırmak içindi. Evet, durum bu. Ve işin daha da ilginci, bütün aile aynı fıçı suyunu kullanırdı. Tabii ki belli bir sırayla. Önce evin reisi, sonra diğer erkekler, sonra kadınlar, çocuklar ve en son bebekler. Artık o suyun ne hale geldiğini siz hayal edin. O kadar kirli ve bulanık olurdu ki en son yıkanan bebeği yanlışlıkla suyla birlikte dışarı atmak hiç de zor olmazdı. İşte İngilizce'deki o meşhur "Don't throw the baby out with the bathwater", yani banyo suyuyla birlikte bebeği de atmayın deyişinin tam da buradan geldiği rivayet ediliyor. Şimdi banyoyu bir kenara bırakalım, kafamızı yukarı kaldıralım, o evlerin çatılarına bakalım. O çatılar kalın sazlardan yapılırdı, altında bildiğimiz anlamda bir tavan falan yoktu. Bu sıcak ve kuru sazlıklar kimler için mükemmel bir yuva olur? Tabii ki kediler, köpekler, fareler ve türlü türlü böcekler için. Peki bir sağanak yağmur bastırdığında ne olurdu? O kayganlaşan çatıdan hayvanlar patır patır evin içine düşerdi. Hani İngilizler "It's raining cats and dogs", yani kedi köpek yağıyor derler ya, işte deyimin kökeni tam olarak bu olabilir. Çatıdan indik, şimdi de ayaklarımızın altına bakalım. O dönemde birinin zengin mi, fakir mi olduğunu anlamak için evinin zeminine bakmak yeterliydi. Yoksulların zemini sıkıştırılmış topraktandı. Zenginlerin ise ahşap zeminleri vardı. Hatta İngilizce'deki dirt poor, yani toprak fakiri tabirinin de buradan geldiği düşünülüyor. Zenginler kışın o ahşap zeminler kaymasın diye üzerine trash denen samanla kaplarlardı. Bu saman zamanla birikiyor, kapıyı her açtığınızda dışarı dökülmesin diye de kapının altına bir tahta parçası koyuyorlardı. İşte bu trash'i, yani samanı tutan, hold eden bu parçaya threshold denmiş. Yani bizim bildiğimiz eşik kelimesinin kökeni bu. Ev turumuz devam ediyor, şimdi de mutfağa geçelim. Çünkü göreceksiniz ki o dönemde yemek yemek de pek tekin bir iş değildi. Yemekler genelde ateşin üstünde duran büyük bir kazanda pişerdi. Ve şöyle bir gelenek vardı. Kazandaki yemek asla tam bitmezdi. Artan yemeğin üzerine ertesi gün yenisi eklenirdi. Bu döngü bazen günlerce, hatta haftalarca sürerdi. Hani o meşhur İngiliz çocuk tekerlemesi var ya, bezelye lapası sıcak, bezelye lapası soğuk, kazandaki bezelye lapası 9 günlük diye. Aslında bu bir tekerlemeden çok dönemin gerçeğini anlatan bir cümleymiş. Düşünsenize 9 günlük bir yemekten bahsediyoruz. Sadece yemeğin kendisi değil, yediğiniz tabak bile başınızı iş açabilirdi. Mesela zenginler kalay ve kurşun alaşımı olan pewter tabaklar kullanırdı. Ama domates gibi asitli bir yiyecek bu tabakla temas ettiğinde kurşun yemeğe sızıyor ve insanları zehirliyordu. Hatta bu yüzden domatesin tam 400 yıl boyunca zehirli olduğu sanıldı. Yoksulların durumu daha da kötüydü. Onlar bayatlamış sert ekmekten yapılan trencher dedikleri tabakları kullanıyorlardı. Ve bu ekmek tabaklar tabii ki hiç yıkanmıyordu. Küfleniyor, kurtlanıyor ve trench mouth, yani siper ağzı dediğimiz ciddi bir ağız hastalığına yol açıyordu. Banyo, çatı, yemek derken geldik en korkutucu kısma. Çünkü 16. yüzyılda yaşam ne kadar zorsa ölüm ve sonrası çok daha dehşet vericiydi. Ekranda bir sayı görüyorsunuz, 25'te 1. O dönemde mezarlıklar o kadar doluydu ki eski mezarlar yeniden kullanılmak zorundaydı. Ve bu mezarlar açıldığında korkunç bir gerçekle yüzleştiler. Her 25 tabuttan birinin iç kapağında tırmık izleri vardı. Evet, yanlış duymadınız, insanlar diri diri gömülüyordu. Peki bu korkunç duruma nasıl bir çözüm buldular? Zekice ama bir o kadar da ürkütücü bir sistem geliştirdiler. Öldüğü düşünülen kişinin bileğine bir ip bağlıyorlardı.
Bu ip tabut kapağındaki bir delikten geçirilip mezarın üzerindeki küçük bir çanağa bağlanıyordu. Ve bütün gece bir bekçi o çandan bir ses gelecek mi diye nöbet tutuyordu. İşte en inanılmaz kısım da burası. Bu tek bir mezarlık uygulaması İngilizceye tam 3 tane deyim kazandırmış. Gece boyunca mezarlıkta bekleyen bekçinin işine graveyard shift yani mezarlık vardiyası denmiş. Eğer yanlışlıkla gömülen biri uyanıp zili çalarsa o kişi saved by the bell yani zille kurtulmuş oluyordu. Ve yine bir rivayete göre zili çalan kişiye çok benzeyen birine de dead ringer yani ölü zilci denmeye başlanmış. İnanılmaz değil mi? Peki, tüm bu anlattıklarımız sadece tek bir bölgeye mi özgüydü? Hayır, bu anlatının dayandığı kaynak o dönemdeki Avrupa yaşamının geneline dair de çarpıcı bilgiler veriyor. Mesela rahibelerin yüzleri ve elleri dışında herhangi bir yerlerini yıkamaları yasaktı. Ünlü Kastilya kraliçesi Isabella'nın tüm hayatı boyunca sadece 2 kez banyo yaptığı söylenir ve halk 17. yüzyıla kadar lazımlıklarını doğrudan sokağa boşaltıyordu. Yani bu hijyen anlayışı kıtanın geneline yayılmış durumdaydı. Bu konuyu incelediğimiz kaynak, anlatısını oldukça kışkırtıcı bir cümleyle bitiriyor. Şöyle diyor, 1500'lerde pislik içinde yaşayan Avrupa, bugün de sokaklara idrarını yapmaya ve kusmaya devam ediyor. Geçmişle günümüz arasında doğrudan bir bağ kuran oldukça iddialı bir yorum. İnsanın aklına şu soru geliyor. Her gün kullandığımız daha nice kelimenin ardında ne gibi tarihler, ne gibi hikayeler saklı? Belki de buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Tarih sadece eski kitaplarda ya da müzelerde değil, aslında tam burada, dilimizin ucunda. Konuştuğumuz her kelimede yaşıyor ve bizim tarafımızdan keşfedilmeyi bekliyor.